Herkese merhaba, YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Videomuza başlamadan eğer daha önce tanışmadıysak, ben Okan Şengün. Amerika'da 10 yıldır göçmenlik avukatlığı yapıyorum. Sizden gelen sorulara YouTube videolarımda ya da Instagram hesabımda cevap vermeye çalışıyorum. Ve sizlere iltica prosedürünü anlatıyorum. Bu videoda Kürt iltica görüşmelerinde sorulan sorular ve Kürt iltica başvurularında dikkat edilmesi gereken püf noktaları neler, size onlardan bahsedeceğim. İltica memuru öncelikle sizin Kürt olduğunuzu anlamaya çalışacak. Örneğin size ana diliniz Kürtçe mi, evde Kürtçe mi konuşuluyor, doğum yeriniz neresi gibi sorular soracak. Ayrıca HDP üyesi misiniz, değil misiniz bunu sorabilir. HDP üyesiyseniz ya da HDP için gönüllülük yapmışsanız neler yaptınız? Ne tür görevleriniz oldu? Mitinglere, eylemlere, etkinliklere katılıyor muydunuz? Bunu öğrenmek isteyebilir. Bunlara ek olarak Kürt olduğunuz için Türkiye'de başınıza gelen kötü olayları size soracak. Görüşme öncesinde detaylı olarak yazılı ifadeniz tabii ki memura veriliyor. Yani memur sizin bütün hayat hikayenize hakim. İltica görüşmenizde başınıza gelen bütün olayları konuşmaya vakit bulamayabilirsiniz. Bu tamamen doğal. Size Kürt kimliğine sahip olduğunuz için başınıza gelen en kötü olay nedir? Ya da polisten şiddet gördünüz mü diye sorabilir. Böylece başınıza gelen olayları anlatmaya başlayabilirsiniz. Onun dışında çocukken Kürt olduğunuz için yaşadığınız sorunları, ayrımcılıkları sorabilir iltica memuru. Mesela okul hayatınızda akranlarınızdan Kürt olduğunuz için şiddet gördünüz mü? Hocalarınız tarafından dışlandınız mı diye sorular duyabilirsiniz. Okul dışında iş hayatınızda da yaşadığınız problemler olduysa onlardan bahsedebilirsiniz. Yaşanılan ayrımcılıklara ek olarak Türkçeyi aksanla konuşmanız ya da Nevruz gibi Kürt etkinliklerine katılmanız nedeniyle kötü muameleye uğradıysanız bunları belirtin. Ve eğer sosyal medyada Kürt hakları hakkında paylaşımlar yapıp sorun yaşıyorsanız, Türkiye'de yapılan GBT aramalarına girdiğinizde polis size Kürt olduğunuz için farklı ve dışlayıcı davranıyorsa bu sorunlardan da mutlaka bahsedin. Bir de erkeklere askere gidip gitmediği soruluyor. Ve eğer askere gittiyseniz ve askerde yaşadığınız problemler varsa bunları anlatın. İşte arkadaşlar, geçmişinizde yaşadığınız bu tür olayları anlattıktan sonra iltica memuru size Türkiye'ye geri dönerseniz başınıza ne gelmesinden korkuyorsunuz ve ayrıca Türkiye'de sizi koruyabilecek herhangi bir makam ya da otorite var mı diye soracak. Şayet Türkiye'ye geri dönerseniz size kimler zarar verebilir? Kimlerden çekiniyorsunuz? Bunları sıralamanızı isteyecek. Ayrıca size ne tür zararlar gelebilir? Bunlar hakkında da detaylı bilgi vermek gerekecek. Ve memurun size soracağı son sorulardan bir tanesi de Türkiye'de güvenli olarak yaşayabileceğiniz herhangi bir yer var mı sorusu olacak. Bu arada arkadaşlar, bu videoyu beğendiyseniz, yeni bir şeyler öğreniyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın ki ben de bu tarz yeni ve farklı videolar çekeyim. Evet arkadaşlar, genel olarak Kürt iltica başvurularında görüşmeye gittiğimizde karşılaştığımız sorular bunlar. Elbette bunlarla sınırlı da değil sorular. Bu aklınızda olsun. Kişiden kişiye, dosyadan dosyaya sorular değişiyor. O yüzden biz bu sorular ve daha birçok soru hakkında zaten sizinle oturup çalışıyoruz. Provalar yapıyoruz. Çünkü bunlara verilmesi gereken cevaplarda belirli püf noktaları var. Burada şunun altını tekrar çizmek istiyorum arkadaşlar. İltica başvurusunun onaylanması için herkes geçmişinde şiddet görmek zorunda değil. Geçmişinde şiddet görmeyip de ilticası onaylanan birçok kişi var. Bu yüzden bu soruların hepsini size soracaklar diye bir şey yok. Sizin hikayenize göre soracakları sorular değişiklik gösterecek. Ama 3 aşağı 5 yukarı sorular bu şekilde. Bu videoda arkadaşlar yeri gelmişken şunun altını çizmek istiyorum. Kimse Kürt olduğu için fiziksel ya da sözel şiddete uğramamalı, ayrımcılığa, ötekileştirmeye maruz kalmamalı. Bu insan haklarına aykırı bir durumdur. Örneğin Türkiye'de Nevruz kutlamaları yapılabilmeli. İnsanlar eğer Kürtçe konuşmak istiyorlarsa Kürtçe konuşabilmeliler. Kürtçe eğitim alınabilmeli.
birisi Kürt bayrağı renklerinde aksesuar takıyor diye kötü muameleye uğramamalı. Türkiye Cumhuriyeti'nde Kürt vatandaşların varlığı kabul edilmeli, saygı gösterilmeli ve buna göre yeni düzenlemeler yapılmalı. Çünkü 10 yıllardır süregelen bir beyaz Türkleştirme durumu söz konusu. Örneğin Türkiye'de yaşayan her vatandaşın Türk olduğu varsayılmamalı. Etnik kökeni bilinmiyorsa bir kişi ya da topluluk için Türkiye'li denmeli ya da o kişiye etnik kimliği sorulmalı. Türkiye Cumhuriyeti'nde sadece Türkler yaşamıyor. Milyonlarca Kürt kimliğe sahip insan var ve onlar Türkiye vatandaşı. Şimdi tekrarlıyorum arkadaşlar. Kürt iltica görüşmelerinde öncelikle memurun sizin Kürt olduğunuza inanması çok önemli. Çünkü kimlik kartınızda etnik kökeniniz belirtilmiyor. Ayrıca başınıza gelen olayların sizin Kürt kimliğinizden dolayı başınıza geldiğini anlaması çok önemli iltica memurunun. Bu da nasıl olacak? Size kötü muamele esnasında söylenen küfürlerin açık açık belirtilmesiyle. Bu arada hem Kürt hem Alevi ya da hem Kürt hem LGBTİ kimliğe sahip olabiliyor bazı başvuranlar. Birden fazla sebepten dolayı iltica başvurusu yapılabiliyor. Bu aklınızda olsun. Böyle durumlarda hem Kürt hem de örneğin LGBTİ olduğunuz için iltica görüşmenizin ayrı ayrı iki farklı kısmı oluyor. Yine aynı şekilde Kürt ve Alevi ise kişi Alevilik ile ilgili soruları soruyorlar. Sonra da Kürtlükle alakalı soruları. Bu tarz farklı iltica başvurularında sorulan soruları böyle ayrı videolarda sizlere anlatacağım önümüzdeki haftalarda. O yüzden diğer videoları da kaçırmamak için lütfen kanalıma abone olun. Ayrıca yine hatırlatıyorum, bu videoyu beğenmeyi de unutmayın ki bu tarz yeni videolar çekebilelim. Ayrıca arkadaşlar her hafta pazar günü sabah saat 10'da iltica süreci hakkında bu tarz yeni videolar yayınlıyorum. Kaçırmamak için zili de aktive etmeyi unutmayın ki ben ne zaman video yüklersem siz de anında haberdar olun. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram hesabımı da buraya bırakıyorum arkadaşlar. Her zamanki gibi bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve yeni videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.